Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. What the fuck? What the fuck? Somebody's back here again. I hear footprints. Hi? Ormanlar gündüzleri huzurlu ve sakin görünebilir. Ancak hava kararıp etraf sessizliğe büründüğünde bazı kampçılar hiç beklemedikleri ve açıklamakta zorlandıkları olaylarla karşı karşıya kalabiliyor. İşte bugün kamp yaparken ve ormanda kaydedilen en rahatsız edici ve ürpertici videoların ikinci bölümünü izleyeceksiniz. 2019 yılının Nisan ayında Jason adlı bir YouTuber Epi Mountain Trekkers isimli kanalına tek başına çıktığı bir gecelik dağ kampını kaydettiği bir video yükledi. Jason'ın kanalı doğa yürüyüşü, kamp ve ormanda hayatta kalma gibi açık hava maceralarına odaklanıyor ve bu tür videoları düzenli olarak paylaşıyor. Bu videosunda da dağa yaptığı yürüyüş oldukça sakin geçiyor. Kamp alanına ulaştıktan sonra çadırını kuruyor, ateş yakıyor ve bunu izleyicilerine gösteriyor. Güneş batmaya başlayıp havanın kararmasını beklerken vakit geçirmek için kaşık oymayı deniyor. Tam bu sırada ise dağın zirvesi tarafından gelen garip bir ses duyduğunu söylüyor. Ancak bunun bir kuş ya da küçük bir yabani hayvan olabileceğini düşünerek önemsemiyor ve gece için hazırlıklarına devam ediyor. Saat akşam 9 civarında uyumak için kamerasını kapatıyor. Fakat Jason bir saat bile geçmeden hayatında daha önce hiç duymadığını söylediği tuhaf bir sesle uyanıyor. Duyduğu sesin boğuk, gırtlaktan gelen bir hayvan çağrısına benzediğini söylüyor. Ancak ses oldukça uzaktan geldiği için bunun ne olduğunu anlayamıyor. I was woke up by something I've never heard in my life. I'm still rattled. I've never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between almost like a pig, some kind of, I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors communicate with each other on Jurassic Park. I've never heard anything like that in my life. Yaşadığı bu korkutucu uyanışın etkisini hala üzerinden atamayan Jason yeniden uyumaya çalıştı. Ancak yalnızca birkaç saat sonra gece saat 1 sularında yeniden uyandı. Bu kez ise çadırının etrafında bir şeyin ya da birinin dolaştığını düşündüren sesler duyduğunu iddia etmeye başladı ve kamerasına Jason'ın o an fark etmediği bir şey yansıdı. Whatever it is, it's close. Hear that? Whatever it is, it sounded like there was 2 or 3 of them, and it started on the other side of my camp, went around my perimeter. Ekranın sol alt köşesine dikkatlice baktığınızda Jason el fenerini o tarafa çevirdiği sırada bir ya da iki çift göze benzeyen yansımaları fark edebilirsiniz. Yani sanki birisi ya da birileri Jason'ı oradan izliyormuş gibi görünüyor. Her ne kadar göz gibi görünen bu yansımalar ürpertici olsa da bunlar bir kurt ya da çakala ait de olabilirdi. Bunun haricinde köpeklerin gözleri de karanlıkta beyaz şekilde parlayabilir. Kurt ve çakal saldırıları insanlara karşı oldukça nadir görülür. Çünkü bu hayvanlar genellikle insanlardan uzak durmayı tercih eder. Ancak kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, özellikle de yavruları yanlarındaysa oldukça saldırganlaşabilirler. Neyse ki Jason daha sonra yeniden çadırına döndü ve geceyi güvenli bir şekilde geçirdi. Peki sizce eğer bu parlayan gözler bir kurt ya da başka bir hayvana ait değilse ne olabilir? Angelo isimli bir adam, Exploring with Angelo adlı YouTube kanalında doğa yürüyüşü ve kamp maceralarını paylaşan bir içerik üreticisi. Bir gün gerekli tüm ekipmanlarını yanına alarak yeniden ormana doğru yola çıktı. Ancak bu kez karşılaşacağı rahatsız edici olaydan tamamen habersizdi. Hava karardıktan sonra Angelo, el fenerinin yardımıyla yoğun ve karanlık ormandan olabildiğince hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyordu. Fakat yalnızca birkaç dakika sonra içini tarif etmesi zor bir huzursuzluk kapladı. Sanki birileri onu izliyordu. İlk başta ise bunun sadece gerginliğinden kaynaklandığını düşündü. Thought I heard something over here too. Oh, what the hi? Can I help you? What the
Okay, that's creepy. What are you doing? Okay, this is really weird. What the hell? Why are you just standing there? Okay, this is getting really weird. Hello? Okay. Why is he just standing there? Yeah, I don't know what your problem is, but... What the f... What is his deal? Okay, he just like motioned towards me. Where the hell is he going? Kapşonlu bir adam ağacın yanında öylece duruyordu. Yüzü ise karanlığın içinde tamamen gizlenmişti. Angelo ondan bir tepki alabilmek umuduyla konuşmaya çalıştı. Ancak adam hiç kıpırdamadı. Sadece sessizce ona bakmaya devam etti. Angelo bir süre sonra hızla ormanın içinden kaçmaya başladı. El fenerini tutan eli titriyordu. Arkasında duyduğu her dal kırılma sesi ona birinin peşinden geldiğini düşündürüyor. Hareket eden her gölge ise giderek daha da yaklaşmış gibi hissediliyordu. Uzun ve panik dolu bir koşunun ardından sonunda ormandan çıkmayı başardı. Arabasına ulaştı, kapıları kilitledi ve hızla oradan uzaklaştı. Kalbi deli gibi atıyordu. Merakla başladığı bu macera hayatı boyunca unutamayacağı bir geceye dönüşmüştü. Tarihler 2022 yılının Şubat ayını gösterdiğinde Lisa isimli bir kadın gece saatlerinde bir insanın yaşayabileceği en rahatsız edici olaylardan biriyle karşılaştı. Lisa, Kuzey Amerika'yı dolaşarak yaşadığı deneyimleri kayda alıyor. Videoları ise genellikle vlog tarzında ilerliyor ve konakladığı ormanları, geceyi geçirdiği yerleri ya da buralara yaptığı yolculukları izleyicileriyle paylaşıyor. Ancak bir gün her zamankinden çok daha farklı bir video paylaştı. Lisa, karavanında uyuduğu sırada kulağının hemen yanında duyduğu vurma sesiyle uyandı. Saat sabah 4:30 civarındaydı ve karavanın dışında birisi vardı. Ne yapacağını bilemeden olduğu yerde donup kaldı. Kısa bir süre sonra kapı yeniden çalındı. Bu kez şaşkın bir şekilde "Merhaba" diye seslendi. Ancak dışarıdan hiçbir cevap gelmedi. Yaklaşık 15 dakika boyunca dışarısı tamamen sessiz kaldı. Fakat yeniden ayak sesleri duymaya başladı. Bu kez ise yaşananları kaydetmek için kamerasını eline aldı. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Dışarıdan hiçbir cevap gelmedi. Lisa sessizce ayağa kalktı ve dışarıyı kontrol etmek için karavanın ön tarafına geçti. Uzakta bir aracın farlarını gördü. Kısa bir süre sonra araç geri çekilerek uzaklaştı. Bunun üzerine kamerayı kendisine çevirip az önce yaşananları anlatmaya başladı. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The third time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the big tree there. And then they went to a car. The same car that was here earlier. Well, that was back and then it backed away and left again. 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Lisa sabah olduğunda karavanından indi ve karavanın çevresinde çok sayıda ayak izi olduğunu fark etti. So I come out this morning and you can see footprints. Look at this one. This is mine. I'll show you. There's mine. See? Right here. Look. Somebody. Birçok izleyici Lisa'nın kapıyı açmayarak doğru olanı yaptığını söylerken diğer bir kesim ise dışarıdaki kişi ya da kişilerle konuşmasının büyük bir hata olduğunu düşünüyor. Onlara göre dışarıdaki kişi veya kişiler hırsızlık amacıyla karavana girmeye çalışıyordu. Ancak her ne olursa olsun Lisa o an kapıyı açmış olsaydı işler çok daha kötü bir hal alabilirdi.
Sıradaki bu olay için Belçika'ya gidiyoruz. Siyaz adlı bir YouTuber arkadaşlarıyla birlikte terk edilmiş bir kamp alanını keşfetmek üzere yola çıkıyor. Ancak daha kamp alanına bile ulaşamadan hiç beklemedikleri şok edici bir olayla karşılaşıyorlar. Tarihler ise 29 Aralık 2023'ü gösteriyordu. YouTuberlar kamp alanına gidecekleri ormana ulaşmışlardı. Arabadan iner inmez ise yakından gelen köpek havlamaları duymaya başladılar. Echt? Oh man. Köpek havlamaları ormanın derinliklerinden geliyordu. Ormanın girişine ulaştıklarında ise yolu kapatan devrilmiş bir ağaçla karşılaştılar. Ağacın üzerinde "Özel mülk. Burası bir ibadet alanıdır. Lütfen bu alana saygı gösterin" yazıyordu. Hemen arkasındaki tabelada ise "Dikkat, bekçi köpeği" uyarısı yer alıyordu. Siyaz buraya daha önce geldiğinde bu uyarı tabelalarını görmediğini söyledi. Ancak bu durum onları durdurmadı. Ağacın üzerinden geçerek ormanın daha derinlerine doğru ilerlemeye devam ettiler. Bir süre sonra ise kapının açılmasına benzeyen garip bir ses duydular. Ja, ik hoor... Ja, hoort je het? Hoort je het? Die deur, die wint niet. Ik hoor zo... Nee, dat is een beest. Zeker? Ja. Oh, Oh, nee. waar is dat? Dat was een deur. Dat is een Dat, deur. dat is een deur, hè? Hallo? Kijk, de wind ook gaan, ja. Schijnen zijn. Oh. Wacht, Maar ik hoor voetstappen. ik hoor van alles hier. Dit is zo eng. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Grup biraz daha ilerleyip ormana yürüyüş yolundan girmelerinin daha güvenli olacağını düşündüler. Böylece özel mülke girmemiş olacaklardı. Ancak ormanın biraz daha derinlerine ilerlediklerinde kırmızı beyaz şeritlerle çevrilmiş bir ağaç ve üzerinde "Girilmez, burası güvenlik kameralarıyla izlenen özel bir alandır" yazan bir tabela gördüler. Fakat bu uyarılar da onları durdurmadı. Ağacın üzerinden geçerek yollarına devam ettiler. Ancak ormanın derinliklerinde onları neyin beklediğinden henüz habersizlerdi. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hier wordt letterlijk iemand gemarteld in dat bos. Dit is heel licht. Daar is geen licht, kijk. Daar is geen licht. Dit is heel... Dus, wat? Kom gewoon verder. Stel je voor, dat was mijn auto. Wat de is dit, kerel? Die zit er ook uit. Ja, wat komt daar? Ik zie ze. Zit daar in een lampje. Ik zag daar iets. Ja, die komt naar hier. Kom naar hier. Kom naar hier. Blijf gewoon hier. Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the f... What the f... Hey! Videoyu o anda durdurup dikkatlice baktığınızda beyaz bir kıyafet giymiş ve elinde balta bulunan bir kadının YouTuber'lara doğru hızla yürüdüğünü görebilirsiniz. Panikleyen arkadaşlar karanlık ormanda birbirlerinden ayrıldı. Ancak yaşadıkları korku bununla da bitmedi. What the f is dit? What the f is dit? Ja, wacht. Hallo? Hallo? Je moet nu naar hier komen. We zitten hier in een bos in de Centerlo. We zijn hier in een bos en dat is een verlaten bungalowpark. En ineens komt er een man met een mes of zoiets op ons af. We zijn hier met 3. En ik hoorde ook kloppen. Ik denk dat mijn auto kapot is geslagen. En we zijn vies aan het lopen. Zijn Jurissen. Kom alsjeblieft heel snel. Polis olay yerine ulaştığında Siyaz karanlık ormandan çıkarak onların yanına geldi. Ancak çok geçmeden kafası karışmış görünen kadın da ormanın içinden çıka geldi. Ja, is goed. Ja.
Ja. Dat is die, dat is die. Dat is die, dat is die, dat is die. Hey, klein beetje. Mevrouw, het is de laatste keer. Hier blijven. Maar wat is het? Je gaat hier blijven. Ofwel moet ik mee met mijn vrouw mee, ofwel moet ik hier blijven. Jij hebt het goed. Vanaf nu luisteren naar mij. Nee, ik ga niet luisteren. Hé, beetje respect hebben voor de kleren, ja? Dat is geen respect hebben voor mij. Nee, dat gaan we niet doen. Mevrouw? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee. Hé, gedaan. Nu is het gedaan, ja? Pak die lamp. Pak die lamp. Pak die lamp. Wacht eens. Deze collega moet ik laten zien. Polisler kadını sakinleştirebilmek için 6 kişinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Saldırgan kadın karakola götürülürken 3 YouTuber ise doğruca evlerine döndü. Yaşadıkları bu olayı ömür boyu unutamayacağımız bir travma olarak tanımladılar. Ancak en azından bu olaydan yara almadan kurtulmayı başardılar. YouTube'daki Ian isimli kanal genellikle günlük yaşam vlogları ve farklı maceralar üzerine içerikler paylaşıyor. Ancak bir gün yaşadığı rahatsız edici olay kanalında paylaştığı diğer tüm maceralardan çok daha farklıydı ve onu derinden sarsmaya yetti. 18 Ocak 2024'te Ian, Kaliforniya'nın Palm Springs kentindeki bir McDonald's otoparkında gizlice kamp yaparken yaşadığı rahatsız edici deneyimi anlattığı bir video paylaştı. O zamana kadar uzun süredir gizlice kamp yapıyordu ve şiddetli yağmur ya da kum fırtınası gibi çok daha zorlu koşullarda bile geceyi geçirmişti. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra aracının arka kısmına uzanıp uyumaya çalıştı. Fakat tam uykuya dalmak üzereyken birinin sürekli aracının kapısını açmaya çalıştığını fark etti. Hemen yerinden kalkıp dışarıda kimin olduğunu kontrol etti. Karşılaştığı manzara ise hiç beklediği gibi değildi. What's going on, man? What's going on? What's up? What's up, man? What's going on? What are you doing? Kapının yanında sessizce duran bir adam vardı. Olayı daha da rahatsız edici hale getiren ise Ian ne yaptığını öğrenebilmek için defalarca seslenmesine rağmen adamın tek kelime bile söylememesiydi. What's up? What are you doing, man? You weird, bro. Paniğe kapılmasına rağmen Ian aracının kapılarını kilitli tutarak otoparkın daha tenha bir bölümüne gitme kararı aldı. Ancak bu da yeterli olmadı. Çünkü yalnızca birkaç dakika sonra aynı adamı otoparkta dolaşırken gördü. Sanki Ian'ın aracını yeniden bulmaya çalışıyordu. Güvenliğinden endişe eden Ian bu kez tamamen farklı bir yere giderek geceyi orada geçirdi ve sabaha kadar başka bir olay yaşanmadı. Ancak geriye hala cevapsız kalan bir soru vardı. Bu adam kimdi ve aslında ne yapmaya çalışıyordu? Elbette adamın ne yaptığının tam olarak farkında olmayan ve kimseye zarar vermek istemeyen biri olma ihtimali de vardı. Bu, Ian kendisine defalarca seslenmesine rağmen neden hiç cevap vermediğini ve tek kelime etmeden sakin bir şekilde uzaklaşıp gitmesini açıklayabilir. Ancak çok daha olası görünen ihtimal adamın Ian'ın aracına girmeye çalışmasının tamamen kasıtlı olmasıydı. Yakalandığını fark edince de daha az tehditkar görünmek için kafası karışmış ve zararsız biri gibi davranmış olabilir. Belki aracın boş olduğunu sanıp hırsızlık yapmayı planlıyordu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?